Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Çok harika şeyler anlatacak Kadir şimdi size. Bir ay boyunca Asya seyahatimizde 3 farklı ülkeyi gördük. 3. ülkemiz olan Vietnam'dan hepinize merhaba diyoruz. Vietnam'ın en güzel noktalarından bir tanesindeyiz. Halong Bay'deyiz şu anda. Bir tane villadayız. Bu villada muazzam. Gelmek isteyenlere kesinlikle bir tavsiyedir yani. Şimdi bu videomuzu çekme amacımız ne kadar harcadık, şuna da yazık ettik ya, buna harcamasaydık ya da işte bu çok iyiydi, buna sonuna kadar Hak ediyor. Bunların hepsini gelin beraber inceleyelim. Oh, I'm slipping away. So don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze. So where do we go, nah, nah? Just let me know that I am safe. Ben Mehtap, Ben de Kadir. 32 yaşındayım. Yarışmaya Vietnam'dan Katılıyorum. Danang'dan katılıyorum. Halong'dan katılıyorum. Halong, Danang. Neyse. Vietnam'dan katılıyorum işte. 30 gün boyunca şimdi uzak doğu seyahatine çıktık ama bunun her ay ne kadar harcadık, ne harcadık bunları sizinle paylaşacağız. İlk videomuzu izleyenler bilir, bunu zaten söylemiştik. Onun içerisinde konaklama önerileri, işte ulaşım maliyetleri vesaire, nasıl, nereden bilet alıyoruz, o videomuzda da hepsi mevcut. Açıkçası benim için para her zaman bir araç olmuştu. Umarım aranızda da benim gibi düşünenler olmuştur. Yani amaç değil, araç gibi görüyorum ben her zaman. Evet. Bu yaşıma kadar ben açıkçası anam sağ olsun, kocam sağ olsun yanımda cüzdan bile taşımadım. Evet. Yani onun Parayla için- hiç işim olmadı. Evet, doğru. Olmadı yani, pek tercih Çok etmiyorsun. da sevmiyorum parayı. Para neyse işte para konuları Ya bunu açıklasın yani Kadir. konuşacaksa olduktan sonra çok şey söyleyebiliriz. Ben şimdi bazı notlar alalım. Bir taraftan da notlara falan göz ucuyla bakıyorum. Çünkü bu faydalı bir video olsun istiyoruz. Yani bu bölgeye ulaşım, konaklama, yeme, içme maliyetlerini detaylı bir şekilde bir ay boyunca açıkçası kaydını tuttum. Tek tek de yazdım yani. Bu videoyla bize kanalımıza ve videomuza gelenler için de hepiniz hoş geldiniz. Zaten kanalımızın aboneleri, takipçilerimiz, dostlarımız, ailemizin parçası olan sevdiklerimize de selamlar diliyoruz. Onlara da merhaba diyoruz. Ben şöyle bir şey yaptım. Konu belirledim. Ulaşımla ilgili, konaklama ile ilgili, yeme içme ile ilgili, aktiviteler, işte bunlarla ilgili bazı başlıklar oluşturdum. Ama en önemlisi ulaşım, konaklama ve yeme içme. Evet, bunun haricinde de işte videonun devamında da işte önerilerimiz olacak. İşte ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız gibisinden bazı hani atladığımız şeyler olabilir. Ben onları atlamamak için not aldım. Peki bu videoda Türkiye ile kıyaslama da olacak mı? İstiyorsan olabilir. Tamam. Yani sen En o sonunda konuda bir kıyaslama da yapalım. yapalım. Ya da kıyaslama yapa gidelim. Şimdi ulaşımla ilgili olarak biz seyahatimize Tayland, Bangkok'tan başladık. Bangkok'ta bir süre geçirdikten sonra akabinde Chiang Mai'ye gittik. Kuzeyine doğru çıktık. Chiang Mai'den sonra Chiang Rai'ye ulaştık. Orada da belli bir süre geçirdik. Bunun haricinde bu ülkeyi tamamladıktan sonra aslında Tayland serüveni bitmedi. Şu an Vietnam'dayız. Biraz ileriden atıyoruz bu videoyu. Vietnam turumuzdan sonra Kamboçya, sonra tekrardan bir Tayland'a girişimiz olacak. İşte Pattaya, Phuket gibi bu sefer güneydeki adalar vesaire, güneyde kalan yerleri gezeceğiz. Şimdi nerede kaldık? İşte Tayland'da Chiang Mai, Chiang Rai ve Bangkok'un haricinde ülke değiştirdik. Laos ülkesine geçtik. Hemen sınır komşusu Laos'a geçtik. Burada da Park Bank ve Luang Prabang'a kadar olan harcamamız tam bir ay sürdü. Buraya kadar olanı anlatacağım. Sonra ikinci ay videomuzda da artık Park Bank'ten sonra işte Vang Vien'le devamında başlayacak. Artık o nerede oluruz belli değil. Bilmiyorum. Şimdi ulaşımla ilgili biz otobüs, tren, slowboat ve Grab kullandık. Şehir içindeki bütün bir de metro var, çok Bir de ucuz. şeyden başlar mısın? Türkiye'den, evimizden çıktığımız bu yana kadar. Çok doğru, bravo. Onu da söyleyeyim. Hemen maliyete buradan başlayalım. Bunu en sona mı bıraksaydım ya? Hemen vereyim. Tamam, sıcağı sıcağına vereyim. Buraya not almışım. Türkiye'den Tayland'a, Asya'ya ulaşmak için toplam ne kadar harcadık? Otobüs bileti aldık. Muğla'dan İstanbul'a. 2800 lira otobüs bileti harcamamız olmuş.
Aslında şöyle, ilk başta uçakla gelecektik ama o tarihte yoğun bir kar fırtınası vardı ve uçağımız iptal oldu. Biz o panikle bir de ekstradan uçak bileti de aldık. Bir ekstra bir uçak bileti aldık. Bir tanesi iptal oldu. Parasını iade ettiği bir firma, sarı firma. İsim vermeyeceğim. Bir tanesi de bizim kendi Kırmızı firma. milli firmamız. Bizim uçak biletimizi İptal iade etmedi. etmedi. Parasını iade etmedi açıkçası. Aynen. Anlatmamıza rağmen, defalarca kez iletişime geçmemize rağmen 2600 lira orada açıkçası o hava yolundan bir kazık yedik. Türkiye'den buraya uçak bileti için 18 bin lira harcadık. Ve yurt dışı çıkış pulunda 2 kişi 1420 TL harcadık. Toplamda Türk lirası karşılığı 24.820 TL tuttu. Bunu da ben dolara da çevireceğim ki yani kur farklı, yani bu videoyu sonra 3 ay sonra 3 yıl sonra izleyen insanlar da olabilir. Mevcut kurla söyleyeceğim. 24.820 TL yani 652 dolar bir harcamamız olmuş Tayland'a ulaşabilmek için. Yani Asya'ya ulaşmak Ama için. normalde sadece uçak biletini 9'ar bin liraya aldık biz buraya. 9-18 bin lira. İşte Muğla'dan otobüs bileti 2800 lira. Bir tane yanan biletimiz var. 2600 lira. Bir de yurt dışı çıkış pulumuz var. 1420 TL, 24.820. Tamamı. 24.820 yani 652 dolar yapmış. Şimdi hemen şeye geçiyorum. Bu az önce bunu bahsediyordum. Az önce bahsettiğim Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, Phak Bang ve yani Laos ülkesine geçtiğimiz Phak Bang ilk şehir ve Luang Prabang şehrine ulaşmam için ne yaptık? Biz Bangkok'ta, Chiang Mai'de, Chiang Rai'de otobüs kullandık. Tren kullandık. Bir gece tren videomuz var. Bayağı bir kabus mu, lüks mü diye bir videomuz var. İzlemeyenler Onu da için de şuraya izleyebilirsiniz. bırakabilir. Güzel bir deneyimdi. Onun haricinde Grab kullandık bazı yerlerde. Ve iki ülkeyi geçerken de Tayland'dan Laos'a geçerken slowboat deneyimi yaşadık. O da çok farklı bir deneyimdi. Yani gezginlerin yaptığı, rota değiştirdiği bir deneyimdi. İyi ki yaptık. Çok yorucuydu ama çok da güzeldi. Çok güzel arkadaşlıklar edindik orada. Çok keyifliydi. Evet. Yani herkes bu rotayı yapacak olan planlayanların da yani yapmasını açıkçası tavsiye ediyoruz. Kesinlikle. Değişik bir deneyim. 2 gün sürüyor. Bir gün non-stop 6 saat 7 saat gidiyorsun. Ondan sonra Phak Bang şehrine ulaşıyorsun. Kıyı şehri. Orada bir gece konaklama yapıyorsun. Bunlar tabii ekstra ücretli. Ayrıca ertesi gün tekrar sabah 9'da başlıyor slowboat. Yavaş yavaş gidiyor. Tıngır tıngır gidiyor. Sessiz sedasız gidiyor. Toplam 2 gün sürüyor. Sonra zaten Luang Prabang şehrine ulaşıyorsunuz. Bu ulaşımla ilgili toplam 1 ay boyunca yaptığımız ulaşım maliyetlerini hemen söyleyeceğim. Bunun içerisinde metro, bir de motor kiralamıştık. Motor kirası var, otobüs bileti, slowboat ücreti ve iki ülke arasında geçerken Laos'a verdiğimiz vize ücreti dahil söyleyeceğim. Toplam 9.437 TL yani 248 dolar ödemişiz. Ama bununla yaklaşık 60 saate yakın yolculuk yaptık. Tabii. Evet. Net yani. 60 saat falan sürdü tamamı. Ve tamamı kara ve deniz ulaşımı. Yani kara ve göl, nehir ulaşımı. Evet. Hemen buradan tekrar notlarımı kontrol edeceğim. Bu şekilde. Ve vize de var içinde. Şimdi ikinci konu başlığımız konaklama. Bir şey söyleyebilir Söyle. miyim konaklama ilgili? Konaklama inanılmaz uygun. Yani o kadar güzel yerlerde kalıyoruz ki. Otel değil konakladığımız yerler, hostel. Ama şey değil, ranzalı yerlerde biz tercih etmiyoruz. Çift kişilik yatak, işte klima olsun. Ortak duş olabiliyor bazılarında. Ama işte içinde duşu olan yerleri tercih ediyoruz. Olursa eğer kahvaltılı yerler tercih ediyoruz. Çok güzel çıktı bu zamana kadar. Tercihlerimiz çok güzeldi yani. Ya fiyasko dediğimiz yer olmadı açıkçası. Fiyasko dediğimiz bir tane yer oldu. Senin sevmediğin. Ben de çok hoşlanmam ama çok güzel arkadaşlık edindik orada da. O hostelde yani bildiğin friendly club'tı yani. Hani Yani arkadaşlık gibi bir konumu şeydi. çok iyiydi. Konumu çok iyiydi. Hani fiyasko olmasının nedeni de içeride pencere yoktu. Yani odamızda pencere olmadığı için karanlık bir sabah uyandık. Ondan dolayı fiyaskoydu bizim için. Ya o birazcık can sıkıcıydı. Şimdi konaklama ile ilgili ben bir de şeyler söyledim. Yani biz konaklama yerleri seçerken bazı kriterlerimiz var. En önemlisinden bir tanesi temizlik. Bu arada İlk başta. bu bir ay içerisinde 10 farklı hostelde konaklamışız. 10 tane hostelde konaklamışız. Genelde biz her 3 günde bir yer değiştiriyoruz. Onu tercih ediyoruz. Yani 3 gün o hostelde kalıyoruz. Sonra 4. gün başka bir hostele geçiyoruz. Çünkü havlu değişiyor, çarşaflar Çarşafın değişiyor, işte ortam değişiyor. Bir de ne oluyor biliyor musun? Her konaklama değiştirdiğin zaman yeniden tatile çıkıyormuş gibi hissediyorsun. Tazeleniyorsun. O sırt çantanı alıyorsun evini.
tekrardan tazelenip yola çıkıyorsun. Burada 4 tane farklı şeye değiniyoruz aslında. Birincisi temizlik, ikincisi lokasyon, üçüncüsü güvenlik, dördüncüsü ücret. Evet. Zaten bunların hepsi beraber olunca yani güzel bir kombinasyon ortaya çıkıyor. Temizlik önemli. Yani yorumlara çok dikkat ediyoruz. Rezervasyon yapmadan önce inanılmaz derece yorum okuyoruz. Bütün yorumlara bakıyoruz. Olumlu olumsuz bütün yorumlara bakıyoruz. Sonra lokasyonuna bakıyoruz. İşte genelde şehir merkezine yakın yerleri İlk seçiyoruz. gün şehir merkezini seçiyoruz. İkinci, üçüncü gün o şehri tanıdıktan sonra biraz daha böyle Kırsala kuytu doğru. köşeye geçiyoruz. Lokale doğru falan geçmeye başlıyoruz. Üçüncü alanda güvenlik. Yani güvenlikli olmasını tercih ediyoruz. Son olarak da ücret. Bizim seçtiğimiz yerler açıkçası çok ucuz değil, çok pahalı da değil. Orta kararında, değil mi? Yani, konaklamayı Mehtap ayarlıyor. Şey Ondan yapıyorum dolayı ben. Filtreliyorum. İşte çift kişilik oda, ondan sonra klima, güvenlik, ondan sonra fiyatı da en düşüğe seçiyorum. En düşükten aşağıya doğru geçiyorum. İşte kriterlerimize uygun ne varsa onu seçiyorum. Evet. Ya bu Mehtap daha çok ilgileniyor bu konaklama ile ilgili. Ben açıkçası kadınlara da bırakmayı daha çok tercih ediyorum. Tek bu başına olsaydın ne yapacaktın? tek başına çıkacak olanlar da vardır. Evet, yani çıkılabilir. Her koyun Eğer kendi tek başına bacağını çıkarsa asılır. Bana bırakıyor ama ben de ona soruyorum tabii canım, bu beraber nasıl karar veriyoruz. işte hani. Ama o filtrelemeyi ilk başta o yapıyor. Daha önceden çünkü 14 yıllık evliyiz. O konulara hiç girmeyelim. Hadi tamam. devam edelim. Daha önceki tecrübeme dayanarak yani bu konaklama ile ilgili kesinlikle eşlere bırakmak en doğrusu. Kadınlar abi. çünkü daha ince çok detaylı dikkat düşünüyor ediyor. bence. 10 farklı yerde konaklamışız. Toplamda bunun maliyetini hemen söyleyeyim. Şimdi iki farklı ülkedeki konaklarımızdan dolayı iki farklı para birimi kullandık. Bu para birimleriyle ilgili bankalar, işte ATM'ler işte vesaire onlarla ilgili de anlatacağım. Konaklama ile ilgili iki farklı para birimi kullandık ama ben totale bakıyorum. 13.550 TL. Yani 356 dolar ödeme yapmışız. Konaklamaya Bir tamamen. ayda 350 dolar ama bunun içinde internet, su, elektrik, işte temiz yatak, çarşaf vesaire falan var yani. 356 dolar, 13.550 lira. Türkiye'de bir ev kirası. Bunu size bırakıyorum. Bunu yorumlara yazın. Nereye gelen, nereye giden? Fikirlerinizi lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın. Bizim için çok önemli. Biz bir şeyler aktarıyoruz ama karşıdaki kişi eğer bir tepki falan vermeyince boşluğa düşüyormuş gibi hissediyoruz. Açıkçası ben öyle. Ama sizin de düşüncenizi, görüşünüzü duymak bizi mutlu ediyor. Birbirimize en azından değer katarak ve bilgilerimizi paylaşarak ilerliyoruz. Bu benim mutlu eden bir şey. 13.550 TL yapıyor. Yani artık bunun kıyaslamasını yapmayacağım Türkiye ile. Siz kendiniz yaparsınız. Dolar olarak ne kadar yapıyor? Söyledim pardon 356 dolar. 356.06. Şimdi en sevdiğimiz yerlerden bir tanesi konu yeme içme. Oo, neler yedik, neler içtik, neler. Neler. Evet. Yeme içme ile ilgili Mehtap Hanım senin düşüncelerini istiyorum. Ya yemek Tayland'da istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Yani Türkiye'de Türkiye ile kıyaslama yapmamak lazım yeme içmeyi. Ama hani böyle genel olarak işte pizza istiyorsan pizzayı bulabiliyorsun. İşte ne bileyim hamburger istiyorsan hamburgeri bulabiliyorsun. Tavuk istiyorsan tavuğu bulabiliyorsun. Balık istersen balığı bulabiliyorsun. Her şeyi bulabiliyorsun genel Şimdi olarak. burada ben bununla ilgili evet genel olarak söyledim. Ben bunu da şöyle ayırmak istiyorum. Tayland'da 24 saat yiyecek içecek var. Çünkü sokak lezzetleri diye bir gerçek var. Bunun haricinde night pazarları var. Her yerde night pazar var. Yani geceleyin kurulan yeme, içme, kıyafet, alışveriş yapabileceğiniz bir sürü pazar var. Her mahallede bir pazar var. Doğru mu? Evet. Ve her hafta sonu cumartesileri Tayland'da onu çok seviyorum. Her hafta cumartesi kesinlikle bir parti var. Yani bütün yerel halkın buluştuğu, turistlerin buluştuğu night pazarlar ve organizasyonlar var. Zaten bunu videolarda gösterdik. Her yerde canlı müzikler var, danslar var, kültürel etkinlikler var. Hele Rayı'da katıldığımız Rayı'ya bir girdik. Cumartesi günüydü. Sokağa iner inmez şehrin ortasında dans gösterisi vardı. Ve lokal danslar yani yerel danslar burada kültürlerini tanıtmak için yapıyorlar. İnanılmaz bir deneyim, inanılmaz bir tecrübe. Evde otursaydık valla açıkçası bunu hiçbir zaman öğrenemeyecektik. Ya da araştırmayla öğrenemeyecektik. Bizim de size tavsiyemiz varsa imkanlarınız yapabiliyorsanız yaratın çıkın abi. 10 gün olsun 15 gün olsun. Yola çıkıncaya kadar zoru. Yola çıktıktan sonra her şey inanın daha kolay oluyor. Biz de açıkçası sizler gibiydik. Yani ben açıkçası çok endişeliydim. Nasıl olur ne olur. Kendi kendime çok düşünüyordum. Ama şuraya geldikten sonra o endişelerim çok yersiz ve gereksiz olduğunu anladım. Bunu da ayrıyetten söylemek istedim. Yeme içme ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Yeme içmeyi Türkiye ile kıyaslama yapmamak lazım. O zaman üzülürsünüz çünkü. Yani mesela şöyle ki
Tayland'a gelip de Türk kahvesi aramayın. Tayland'a gelip de lahmacun aramayın. Tayland'a gelip de işte keşkek aramayın. Zaten bulamazsınız. Ararken çok yorulursunuz. Bulursanız da çok üzülürsünüz. Evet. O yüzden oranın yerel lezzetlerini, işte yerel içeceklerini içmeye çalışın. Gerçekten çok güzel. Mesela bir tane benim favori, Türkiye'de bulamayacağım bir içeceğim oldu. Thai tea. Thai tea. Ölüyorum. Ha, Me o too. kadar, şu anda bile o kadar özledim ki. Evet, Abartmıyorum ama Vietnam'dayız ve bu hiçbir Ölüyüm. yerde yok. Yani buranın çayları var ama oranın çayı başka yani. Çok başka yani. Yani gittiğiniz yerde Mehtap'ın bana ilk başta söylediği şey buydu. Biz 7 sene 8 sene önce geldiğimiz zaman da açıkçası ben çok önyargılıydım. Onu yemem, bunu yemem. Bazen gidiyor da hala- ne yapıyordu biliyor musun? Mesela o franchising markalar var ya, Markalardan, gidiyoruz oradan. orada aşkım yapma. Çünkü gerçekten o bile mutlu etmez. Hani o bile Türkiye'ye gelen farklı yani. Yapma, gel bak şundan ye, bundan ye. O zaman mesela asla o önyargısını kıramamıştı ve yememişti. Evet, evet. Şimdi deneyince şu anda mutlu. Değil mi? Bir de Yemek ben seni mutlu kesinlikle etti. yani şu an açıkçası Tayland'da ya onu, yemeği ya mutlu şöyle etti. bu videolar daha önceki videolarda söylemiştim. Şuna bakacaksınız. Yapan kişi temiz mi? Ortamı temiz mi? Tenceresi tavası temiz mi? Yani çünkü hepsi sokakta yapılıyor. Artık o çok sokakta yapmalarını geçeceksin. Yani düşünmemen lazım. Onu düşünürsen zaten yemezsin. Restoranda olan da sokakta yapılıyor. Ya tabii Ya da yıkanıyor. elleri tırnakları temiz mi? Eli yüzü düzgün mü? Tezgahı temiz mi? Ben ona bakıyorum. Bir de kokusu hoşuma gidiyorsa, görüntüsü hoşuma gidiyorsa vallahi gömüyorum arkadaş yani. Afiyet. Ve içecekleri çok güzel. Tayland'da az önce bahsettiğim gibi, Mehtap'ın bahsettiği gibi milk tea'nin haricinde smoothie'leri çok iyi. Evet. Yani her şeyin Yani smoothie'si var çünkü ve çok lezzetli. tropikal iklim olduğu için meyve çok çoğunlukta. Her şey var. Karpuzundan işte fusion fruituna yok. Her şey var. Agavasından Ya mesela- bagavasına. Evet. Her şey yani. Bir de şöyle burası ana vatanları olduğundan dolayı mesela bizim örnek veriyorum avokado, mango, işte Hindistan cevizi vesaire kokonat falan var ya bizim ülkemizde de hani getiriliyor, import ediliyor ama gelene kadar ya tadı değişiyor, rengi değişiyor, kokusu değişiyor. Ya da Antalya'da falan da üretiliyor üretiliyor. ama Ha, mesela lezzeti bu kadar lezzeti değil. Ve lezzeti inanılmaz farklı. Yani avokado mesela biz Türkiye'de avokado çok severek yiyoruz. Burada da öyle. Yani markette 10 liraya 15 lira alıyorsun tanesini. kilogram 60 lira. İnanılmaz çok lezzetli. Yani farklı. Ya o burada denenebilecek bir şey. Yani kendi ana vatanında yiyince inanılmaz değişiyor. Yani şimdi gidip de Malatya kayısısını gidip de denizde yersen o tadı alamazsın. Ama Evet. Malatya'ya gidersen onu yersin. Örnek veriyorum bir Adana kebabı diyoruz ya sebze. Ben biraz acıktım galiba ya. Dur yemek iş içine girince benim bir iştahım arttı ya. Ne demek istediğimi anladınız. Yeme içme maliyetini hemen söylüyorum. Toplamda 16.310 TL vermişiz. 428 dolar 55 TL. 55 sent yapıyormuş. Ama bunun içinde yeme, içme, alkol de var. Evet var. Tabii canım. Yani yeme içme denince her şey var Biz içinde. alkolü seviyoruz. Alkol sağlığa zararlıdır. İçmeyin ama kararında içerseniz o bile faydalı. Ya biz de şey yapmıyoruz hacım ya. Yüzüne sarhoş olacak kadar içmiyoruz. Evet. Yani. Zaten bir seyahatteyiz yani. Maksimum haftada 2, 3, 4 ya da 5 biramız Ayarlıyoruz var. onu ya. O çok da şey değil yani. Şimdi ne dedik? Ulaşım söyledik, yeme içme söyledik, konaklamayı söyledik. Bunun haricinde bazı aktiviteler işte tapınaklar, şelaleler vesaireler falan oluyor. Bulunduğumuz yerde gitmeye çalışıyoruz. Giriş ücretlerini ben aslında ulaşım içine dahil ettim. O yüzden tek tek separate ayırmadım. Ama hani mesela Chiang Mai'de, Chiang Rai'de falan ya 50 liraya hani Türk lirası karşılığı değil mi? 50 lira, 60 lira kişi başı, bazıları 30 lira. Birçok yer ücretsiz. Ücretsiz olan yerler var. Maksimum- Tapınaklar ücretli. Maksimum girdiğimiz yer 20 bahtı. 20 baht dediğin 30 lira yapıyor. Yani 25 lira yapıyor. İşte bazıları hani burada mesela şeyde Lao'da falan gittiğimiz lagünler 50 bin kipti. Onlar işte ne yapıyor? 75 lira falan gibi bir şey yapıyor. Şimdi bunları da ben onun içine dahil ettim. Biz yani hep tapınak gezmeyi seviyoruz. Açıkçası tapınakların hepsi birbirine benziyor. Hiçbir farklılıkları yok. Hani çok böyle bir özelliği varsa, yanında şelalesi varsa, işte bir şey falan varsa, bir aynısı falan varsa görmek için gidiyoruz. O ritüeli yaşamak için gidiyoruz. Onun haricinde çok fazla tapınak videoları görmeyeceksiniz bizim kanalımızda. Hani çok böyle kayda değer bir şey olmadığı sürece görmeyeceksiniz. Hani onu da ayrıca söyleyeyim. Yani görebildiklerimizi, hissettiklerimizi, deneyimlerimizi size aktarmaya çalışıyoruz. Umarım siz de keyifle, zevkle izliyorsunuzdur. İzliyorsanız, videomuzu beğeniyorsanız yorum atmayı unutmayın. Bu bizim için önemli. Her defasında söyleyeceğim bunu. Videonun birçok yerinde duyabilirsiniz. Şimdi bunların haricinde diğer konulara iletişimle ilgili söyleyeceğim. Tayland'da 7-Eleven diye bir market var. Japon marketi. Tayland'ın her yerinde var. 7/24 açık. Bizim 3 marketler, 3 harfler gibi.
Artık o üç harflerden sim kartı oradan alabiliyorsunuz. Pasaportunuz yeterli oluyor. Pasaportunu veriyorsun. Fotoğrafını çekiyorlar. 5 dakikada çıkıyor. Havaalanlarında çok pahalı. 1000 baht yani 1200 TL falan yapıyor. Bu arada 30 gün sınırsız. Biz ona 350 baht yani 10 dolar gibi bir rakam ödedik. 38 TL yapıyor, 380 TL yapıyor. 10 dolar da onu ilave ettik. ATM'ler, banka, para bunlar bize DM'den çok soruluyor. Ondan sonra para pul işleri nasıl yapılıyor? ATM'den çekiyoruz genelde biz. ATM'den çekebiliyorsun. Yani birçok alternatif var. Yanında yüklü miktarda nakit getirebilirsin. Maksimum 150.000 TL çıkış yapılabiliyor Türkiye'den. 250 bin oldu o. 250 mi olmuş? 250 bin oldu galiba. Yani ama şöyle bir şey var, işte dolar getirmen gerekiyor. Dolardan başka para birimi geçmiyor. Yani euro ve dolar, hatta pound. Tayland'da geçiyor. Dolar, euro, pound geçiyor. Ama mesela Laos'ta açıkçası sadece dolar kabul ediyorlar. Hatta ATM'ler bile sıkıntılı. Onu da anlatmak istiyorum hemen. Bence bütün ülkelerde dolar geçiyor. Yani dolarınız Dolar net varsa geçiyor. hiç sıkıntı yaşamadan gezersiniz. Ya da bununla ilgili ne önerebilirim? Nakit taşımayacağım derseniz yanında dolarınız vardır. Kartınızdaki hesabı, dolar hesabına dolarınızı yüklersiniz. Sadece ATM'den dolar da çekebiliyorsunuz bu arada. Şimdi dolar bozdurabiliyorsun. TL geçmiyor. Kesinlikle yok. Öyle bir kabut parayı tanımıyorlar. 220 baht mı aldı her çekişimizde? Her ATM'den 1 lira bile çeksen 220 TL komisyon alıyor. Türkiye'de alıyor. Bir de Türkiye'den de yurt dışı işlem kambiyo ücreti diye bir işlem var. Bir 250 lira kadar o da gidiyor. Yani her çekmede bir de banka komisyonu oluyor. Vadesiz mevduat hesabından karttan çektin ya da kredi karttan çektin, bir de oradan yiyor. Yani benim 2 kere ne çektim ben? Açıkçası 1 lira da çeksem ortalama 1000 liraya yakın para kesildi. Hani bu da ayrıyetten bir bilgi olsun. Orası birazcık can sıkıcı. Ama Onun önüne bankadan geçmek bankaya için de- değişebilir. Aşkım değişmiyor ya. Tayland'da değişmiyor. Yani 220 baht fix. Laos'da değişiyor. Laos ülkesinde değişiyor. Vietnam'da da değişiyor burada. Onu da söyleyeceğim. Tayland'da 220 baht her banka çekiyor. Kambiyo ücreti ekstra. Türkiye bankacılık işlemleri o. Onu da öğrenebilirsiniz. Bazı bankalar almıyormuş. Bizim kullandığımız bankalarda yoktu o. Visa diye bir kart var. W ile yazıyor. Visa kart diye bir şey var. Bilmiyorum, onu bir şey söylediler. Bunu araştırın. Bizim kullandığımız kartlardan dolayı biz öyle bir gol yedik. Bilmiyordum yani. Bizim deme, benim kartım Benim yok. kartım. Benim Ben hayatım söyleyeyim. boyunca hiç kartım olmadı. Hiç. Laos ülkesinde de abi hiçbir yerde şey yok. Ne derler ona? ATM kısıtlı. Hepsi %4 oranında komisyon alıyor. Sadece Tay bankaları %2,5 komisyon alıyor. Ne çekersen %2,5'unu komisyon olarak ödüyorsun. 1000 çektin diyelim, ona göre veriyorsun yani %2,5 22'sini veriyorsun. Hani öyle hesap etmek lazım. Allah ödeme kolaylığı versin. Evet. Vietnam'da da burada da ATM'lerde günlük kota var. 3000 won'dan başka çekemiyorsun. Günlük 3000 won. Ama buranın şöyle bir avantajı var. 22 won yani 30 lira sadece komisyon alıyor. Tayland'da 220 alıyordu ya. Burası 30 TL kadar bir komisyon alıyor. Türk Bankası'nı karıştırmıyorum, onu söylemiyorum. Bunun haricinde ben bir şey daha söyleyecektim. Bir önemli konu. İki ülke, başka bir ülkeden başka bir ülkeye geçerken, örnek veriyorum Tayland'dan geçerken bahtınız var. Bahtın açık olsun gülüm. Evet, Laos'ta kip kullanılıyor. Kip. Kip. Lao kip diye geçiyor. Tayland'dan geçerken Lao'da baht kullanabildik. Belli bir yere kadar. Sorun olmadı. Ama içeri indikçe artık bahtı kabul etmemeye başlıyorlar. Özellikle Laos'tan çıkarken Vietnam'a girdik. Vietnam'da yanımızda bayağı bir kip vardı. Yüksek oranda bir kip vardı. Hiçbir yerde bozduramadık. Yani yarı yarıya zarar ediyorduk. Bir kuyumcu bulduk. Kuyumcu birebir aynı şekilde aldı. Orada zarar etmedik. İşte o yüzden mesela ülkeden çıkarken ya da girerken her zaman dolar olması lazım. Evet. Hiçbir şekilde mesela Türkiye'den çıktın, Türkiye'den Tayland'a gelirken TL'ye getirme. Tayland'dan Laos'a geçtin, baht götürme. Laos'tan Vietnam'a geçtin, kip götürme. Ya o an hangi ülkedeysin, çıkış yapacağın ülkede change office'e git, o parayı dolara çevirtir, rahat ediyorsun. Evet. Yoksa yani çok büyük sorunlar olabiliyor. Biz yani Hanoi'ye Yani çok büyük makas aralığı yersiniz. makas aralığı çok açılıyor. Yani şöyle
Ben net söyleyeceğim, yanımızda 8800 kip vardı. Yani yaklaşık olarak 12.000 lira para yapıyordu. Vietnam'a, Hanoi'ye geldik. Vietnam'ın para birimi daha değersiz, yani kip daha değerli aslında. 8800'e bizim yaklaşık 9200 gibi bir rakam almamız lazım. Bana 4000 verdiler. Yarı yarıya kesti. Dedi ki burada biz daha parasını tanımıyoruz dediler. Kip kabul etmiyoruz dediler. Bankalar almıyor dediler ve bankalar da bozmuyor. Sonra bir tane şey bulduk. Oteldeki çocuğa sorduk. O bizi bir kuyumcuya yönlendirdi. Onun selamını ilettik. Birebir aldı. Zarar etmedik. Yani 8800 kip verdik. 9200 donk olarak geri aldık. Hiç zarar etmedik. Ama onu buluncaya kadar yani ben soğuk terler döktüm. O yüzden böyle bir ayetten bir bilginiz olsun. Şimdi bu programla ilgili önerilerimizden bir tanesi banka ATM'lerle ilgili buydu. Rezervasyonlar için de zaten alternatif uygulamalar var. Oradan bakabilirsiniz. Fiyat kıyaslamaları yapın. Günlük değişiyor bu arada. Bir de bu böyle ülkelerde yapabiliyorsanız çok lokallerle yapmayın ama yapabildiğiniz yerde pazarlık yapın. Mesela tur ajantalarıyla pazarlık yapın. Lokaller pek sevmiyor pazarlık yapılmasını. Yani bu lokallarda da yapın da çok da abartmayın. Çünkü Abartmamak lazım. Gerçekten kırılıyorlar. Yani. Kırılıyorlar. Bizim mesela pazarda üreticiyle çok pazarlık yapmamak gerekiyor. Onunla yapmayacaksın ama Evet. mesela travel ajantiler var ya, seyahat ajantileri var. Mesela tur satıyor sana, onunla pazarlık yapmak lazım. Yani $55 diyor, sana 35'e düşüyor. Evet. Mesela gittin züccaciye gittin, böyle süs alacaksın ya da bir şey alacaksın. Adam sana 50 diyor. Evet, al-sat Ben diyorum ki yapanlarla buna olur. mesela 25 diyorum, tamam mı? Yani öyle ciddi böyle oluyor. Bunlar yapılıyor ama mesela bir yemek yapan adamla pazarlık Evet, yapmayacaksın. evet. Meyve satan adamla pazarlık yapmayacaksın. Onlar üretici gibi Evet. çok bozuluyorlar, küsüyorlar. Vallahi küsüyor. Çok kalpleri çok yumuşaklar. Yani surat yapıyor ya. Sana bildiğin trip atıyor yani. Evet. Çünkü o hak ettiği ürün fiyatını zaten oraya yazmış. Evet. Pazarlık konusunda dediğim gibi o yani söylediklerimize dikkat etmemiz lazım. Vallahi benim söyleyeceklerim bu kadar aşkım. Ben notlarımı bitirdim. Valla iyi ki yola çıktık. Yola çıkmak isteyenler için de fikir ve deneyimlerimizi paylaşmak istedik. Umarız faydalı bir video olmuştur. Gelecek olanlara fikir olmuştur. Ya umarım size bu faydalı olmuştur. Mehtap'ın dediği gibi faydalı bulduysanız ve eklemek istediğiniz bir şey varsa, görüşleriniz varsa bize de lütfen yorum kısmında, yorumlarda yazın. Bu arada katıl butonu hala aktif. Para her zaman kazanılır. Önemli olan yaşamak, yaşamasını bilmek. Bu yaşlarımız bir daha geri gelmeyecek. Hangi yaşta olursanız olun bence gezebildiğiniz kadar gezin. Eğer şimdiki aklım olsaydı ben 20'li yaşlarımda gezmek isterdim. Gezdim gerçi de daha çok gezmek isterdim. Evet, haklısın. Ama gezmenin aşkım zamanı yok ya. Kesinlikle öyle. Hazır hissettiğin zaman, ya hazır hissetmemek demeyeceksin. Uygun zamanı buldun mu ilk fırsatta kaçacaksın. Benim onu gördüm. Hayat aynı yemekleri yemek için, aynı insanlarla konuşmak için, aynı yerde yaşamak için bence çok kısa. Üzülmek için çok kısa. Gezmek için de çok kısa. O yüzden iyi değerlendirmek lazım. Düşünsenize, şöyle söyleyeyim. Ben hep bunu kaslarım 5 sene önce canımı çok sıktığım, çok üzüldüğüm bir konuya şimdi gülüp geçiyorum. O yüzden çok da takmayacaksın, doğru mu? Kesinlikle öyle. Evet. Hava da güzel. Evet. Bulutlu O zaman bulutlu. bizden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kendinize Sormak iyi istediğiniz bir şey bakın. varsa yazın. Hoşçakalın. Bu arada aşkım bir şey unuttum. Total fiyatı söylemeyi unuttum. Ulaşım, yeme, içme, konaklama bunları ve Türkiye'den toplam buraya ulaşma maliyeti bize Bir aylık. alt alta koyduğumuz zaman 64.028 TL yapıyor. Dolar karşılığı 1684 dolar 93 sent yapıyor. Bir de bunu 64.000'e bizim Bağkur primimiz var. 9.000 TL onu da eklememiz gerekiyor. Yani YouTube 72 çektiğimiz bin lira için yapıyor. bizden vergi alıyor. Verginin karşılığında çalışıyorsun diyor. Bağkur yatırman gerekiyor diyor. 9.200 demiştim değil mi? 9200 oldu. Geçen ay 9050 idi. 9200 oldu. Bir de o var. Yani totalde Bağkur'u düştüğüm zaman 64.000 TL. Onu da düşersem eğer, hemen onu ben toplamamışım. Şeye düştüğümü düşünüyorum. Neyi? Ya İstanbul'dan geldiğimizi dahil etmiyorum. Sadece burada ulaşım, yeme, konaklamaya ne kadar verdik onu da söyleyeyim. 248
454.16 artı 428.55 artı 356.06 toplam 1032 dolar harcamışız. TL karşılığı. TL karşılığı hemen bugünkü kurla çarpıyorum. 38 ile çarpıyorum. 39.245 TL. İyi, çok iyi. 2 kişi için gayet 2 kişi. Yani yeme, içme, ulaşım, konaklama. Wow. Yani İstanbul'u karıştırmıyorum. Yurt Türkiye'de olsak zaten bu kadar harcarız. 40 bin lira. O zaman Evimizde otursak hiçbir şey yapmadan bence 40 bin lira harcarız Türkiye'de. evet doğru.